İnsanlık tarihi boyunca pek çok yıkım yaşandı. Ancak hiçbiri tek bir adamın hırsları etrafında bu kadar sistemli bir felakete dönüşmedi. Adolf Hitler. Kimilerine göre bir canavar, kimilerine göre ise kitleleri büyüleyen bir retorik ustası. Peki Viyana sokaklarında beş parasız gezen bir evsiz nasıl oldu da Avrupa'yı dize getiren bir savaş makinesinin başına geçti? Bugün sadece bir biyografi anlatmıyoruz. Bir toplumun nasıl kolektif bir cinnete sürüklendiğinin anatomisini çıkarıyoruz. Her şey 1889 yılının sakin bir bahar gününde Avusturya Macaristan sınırındaki Braunau kasabasında başladı. Adolf, sert ve disiplinli bir baba olan Alois'le ona aşırı düşkün annesi Clara'nın oğluydu. Gençliğinde derslerinde başarısız ama resim konusunda tutkuluydu. 18 yaşında hayallerini gerçekleştirmek için Viyana'ya gitti. Ancak Viyana Güzel Sanatlar Akademisi onun çizimlerini cansız ve ruhsuz bularak reddetti. Bu red, tarihin en büyük kırılmalarından biridir. Eğer o gün kabul edilseydi, bugün belki de sadece vasat bir manzara ressamını konuşuyor olacaktık. Akademiden kovulan Adolf, babasından kalan parayı da bitirince evsizler yurduna düştü. İşte o günlerde Viyana'nın kozmopolit yapısına karşı duyduğu nefret ve radikal milliyetçi fikirler zihninde filizlenmeye başladı. Sokak köşelerinde kartpostal satarak karnını doyururken bir gün intikam alacağının yeminlerini ediyordu. 1914 yılında Avrupa savaş çanlarıyla sarsılırken Hitler bu savaşı hayatındaki boşluğu dolduracak bir kutsal görev olarak gördü. Bavyera ordusuna gönüllü yazıldı. Cephede arkadaşları tarafından tuhaf ve yalnız olarak tanımlansa da inanılmaz bir disiplin gösteriyordu. Birinci Dünya Savaşı boyunca 2 kez yaralandı ve cesareti için 1. derece demir haç nişanı aldı. Savaşın son günlerinde İngilizlerin bir gaz saldırısında geçici olarak kör oldu. Hastanede yatarken Almanya'nın teslim olduğunu öğrendiğinde kendi anlatımıyla dünyası başına yıkıldı. Alman ordusunun savaş alanında değil, içerideki hainler tarafından arkadan bıçaklandığına dair o meşhur komplo teorisine tüm kalbiyle bağlandı. Artık yeni bir amacı vardı. Bu ihanetin hesabını sormak. Savaş sonrası Almanya tarihin gördüğü en büyük ekonomik buhranlardan birini yaşıyordu. Para, kağıt parçasından değersiz hale gelmiş, halk açlıktan kırılıyordu. Ordunun istihbarat biriminde çalışan Hitler, küçük bir siyasi oluşum olan Alman İşçi Partisi'ni DAP izlemekle görevlendirildi. Ancak bir toplantıda söz alıp konuşmaya başladığında kendisindeki o ürkütücü yeteneği keşfetti. İnsanları sesiyle büyüleyebiliyordu. Partinin adını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi NSDAP olarak değiştirdi ve sembol olarak antik bir güneş sembolü olan gamalı haçı seçti. Münih birahanelerinde yaptığı konuşmalarla binlerce öfkeli Almanı etrafında topladı. 1923'teki meşhur birahane darbesi başarısızlıkla sonuçlanıp hapse atıldığında bu süreci bir mağlubiyet değil, bir propaganda zaferine dönüştürdü. Hapishanede yazdığı kavgam Mein Kampf, gelecekteki yıkımın yol haritasıydı. Hapisten çıktıktan sonra Hitler artık sadece bir sokak hatibi değildi. O artık bir kurtarıcı imajıyla parlatılıyordu. Joseph Goebbels'le tanışması tarihin en korkunç ortaklıklarından birini başlattı. Radyo, sinema ve devasa bayraklarla süslenmiş mitingler Alman halkını adeta hipnotize ediyordu. Hitler, modern teknolojiyi kullanarak Almanya'yı uçakla bir uçtan bir uca gezen ilk siyasetçi oldu. 1932 seçimlerinde Nazi Partisi en büyük güç haline geldi. 30 Ocak 1933'te Cumhurbaşkanı Hindenburg onu şansölye olarak atamak zorunda kaldı. Muhafazakarlar onu kontrol edebileceklerini sanıyorlardı. Ancak Hitler iktidara gelir gelmez tüm demokratik kurumları yerle bir etti. Meclis binasının yanmasını bahane ederek temel hakları askıya aldı. Artık o Führer'di, yani mutlak lider. Hitler iktidara gelir gelmez Almanya'yı hızla silahlandırdı. İşsizliği devasa otoyollar ve askeri projelerle sıfıra indirdi. Halk, mutfaklarında yemek olduğu sürece kaybolan özgürlüklerini önemsemiyordu. Ancak Hitler'in planı Almanya ile sınırlı değildi. Yaşam alanı, Lebensraum teorisiyle Alman ırkının Avrupa'nın efendisi olması gerektiğine inanıyordu.
1 Eylül 1939'da Polonya'nın işgaliyle başlayan İkinci Dünya Savaşı tarihin en kanlı sayfası oldu. Nazi orduları Wehrmacht, Yıldırım Savaşı taktiğiyle Avrupa'yı aylar içinde ele geçirdi. Paris düştü, İngiltere bombalandı. Ancak Hitler'in kibri, Napolyon'un yaptığı hatayı tekrarlamasına neden oldu. Sovyetler Birliği'ne saldırmak. Bu karar sonun başlangıcıydı. Savaşın en karanlık yüzü ise cephe gerisinde yaşanıyordu. Hitler'in nihai çözüm adını verdiği korkunç plan, Avrupa'daki Yahudilerin, Romanların, engellilerin ve siyasi rakiplerin sistemli bir şekilde yok edilmesini hedefliyordu. Auschwitz ve benzeri ölüm kamplarında milyonlarca insan modern teknolojinin yardımıyla fabrikasyon bir şekilde katledildi. Bu, insanlık onurunun tarihte aldığı en ağır yaraydı. 1945 yılına gelindiğinde 1000 yıllık imparatorluk vaadi çökmüştü. Müttefik orduları batıdan, Sovyet tankları ise doğudan Berlin'e giriyordu. Hitler, yerin metrelerce altındaki sığınağında, Führerbunker, gerçeklikten tamamen kopmuş bir halde hayali orduları yönetmeye çalışıyordu. 30 Nisan 1945'te sığınağının tepesinde patlayan bombaların sesi eşliğinde kendi hayatına son verdi. Vasiyeti cesedinin yakılmasıydı. Çünkü düşmanlarının eline geçmekten korkuyordu. O öldüğünde arkasında 60 milyondan fazla ölü, harabeye dönmüş bir Avrupa ve nesiller boyu silinmeyecek bir utanç bıraktı. Adolf Hitler'in hayatı sadece geçmişte kalmış bir korku hikayesi değildir. Bu hikaye, adaletsizliğin, kutuplaşmanın ve körü körüne bir lidere bağlanmanın bir toplumu nasıl felakete sürükleyebileceğinin en büyük uyarısıdır. Tarih tekerrür etmez ama insanlar hatalarını tekrarlamaya meyillidir. Unutmamak, bu hatalara karşı en büyük kalkanımızdır.